Tarihin en büyük gizemlerinden birini konuşalım mı bugün? Şöyle bir düşünün. Mısır'la denk, çağının süper gücü olan koskoca Hitit İmparatorluğu, gücünün zirvesindeyken nasıl oldu da sanki bir anda buharlaşıp yok oldu? Şimdi gelin bu görkemli yapının temelindeki o gizli çatlakları bulmak için bir dedektif gibi ipuçlarını takip edelim ve bu büyük çöküşün anatomisini birlikte ortaya çıkaralım. İşte bu soru bütün bu anlatının merkezinde duruyor. O sarsılmaz gibi görünen gücün aslında ne kadar hassas dengelere, ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsanız imparatorluğun en temeline, onu var eden ve aynı zamanda yok eden o temele inelim. Hititler için her şey, ama her şey tek bir şeye bağlıydı: tahıl. Dışarıdan baktığınızda tıkır tıkır işleyen dev bir tarım makinesi gibi görünüyorlardı. Ama işte o parlak cephenin hemen arkasında imparatorluğu yavaş yavaş içten kemiren ölümcül bir zayıflık saklıydı. Onlar için her şey kelimenin tam anlamıyla toprakla başlıyor ve toprakla bitiyordu. Bütün sosyal yapıları, bütün kanunları bu döngü etrafında şekillenmişti. Hatta yayılma politikaları bile sadece stratejik noktaları değil, özellikle en verimli tarım arazilerini ele geçirmeye yönelikti. Yani ekonomi demek, toprak demekti. Peki tarım onlar için ne kadar hayatiydi biliyor musunuz? Şöyle anlatayım. Tam 200 maddelik bir kanunları var. Ve bu kanunların 40 tanesi, yani tam 5'te biri doğrudan tarım ve hayvancılıkla ilgili. Hatta öyle ki bir öküz çalmanın cezası bazen bir insana saldırmaktan daha ağır olabiliyordu. Tarım bir sektör değil, devletin ta kendisiydi. Lojistik konusundaki planlamaları ise gerçekten akıl almazdı. Başkentleri Hattuşa'daki o devasa tahıl ambarları tam 30.000 kişiyi bir yıl boyunca besleyecek kadar erzak depolayabiliyordu. Bu, olası bir kıtlığa ya da uzun bir kuşatmaya karşı inanılmaz bir güvenceydi. Yani kağıt üzerinde her şey mükemmeldi. Ve işte o mükemmel görünen cephedeki ilk büyük çatlak. Bir kraliçenin, Hitit kraliçesi Puduhepa'nın Mısır firavununa yazdığı mektuptaki şu çaresiz feryada bakın. Topraklarımda tahıl yok. Bütün o devasa ambarlara, o kusursuz planlamaya rağmen iklim değişmişti, yıllar süren kuraklık her şeyi kurutmuştu. Ve o kudretli imparatorluk ayakta kalabilmek için en büyük rakibinden, Mısır'dan tahıl dilenmek zorunda kalmıştı. Ama tarımdaki bu zayıflık hikayenin sadece bir parçası. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. İmparatorluğun endüstriyel gücüne ve bu gücün yarattığı sonunda ölümcül olacak o kritik bağımlılığa. Hititler sadece bir tarım toplumu değildi. Aynı zamanda çağlarının endüstriyel bir deviydi. Metal işçiliğinde ustalardılar. Atölyelerinde dövdükleri bronz silahlar ve demir aletler tüm Yakın Doğu'da büyük bir üne sahipti. Bu ihracat hem hazinelerini dolduruyor hem de ordularının neredeyse yenilmez kılıyordu. Bu, imparatorluğu ayakta tutan ateşli motordu. Fakat o güçlü motorun gizli ve ölümcül bir kusuru vardı. Hititler usta zanaatkarlardı, evet, ama madenci değillerdi. Yani o meşhur bronz silahlarını yapabilmek için gereken ham maddeleri, yani bakırı ve özellikle de kalayı uzak topraklardan ithal etmek zorundaydılar. İşte bu onların Aşil topuydu. Bütün savaş makineleri, bütün ekonomileri kendi kontrol edemedikleri ticaret yollarına bağımlıydı. Ve o yollar kesildiği an motor duracaktı. Peki bu ekonomik yapının üzerinde nasıl bir toplum yaşıyordu? Şimdi gelin Hitit toplumunun derinliklerine inelim ve o düzenli görünen hukuk sisteminin altında yatan derin eşitsizlikleri, o sosyal gerilimleri gün yüzüne çıkaralım. Hitit hukukunda adalet kesinlikle kör değildi. Hatta kim olduğunuza bağlı olarak gözleri sonuna kadar açıktı. Bir cezanın ağırlığı tamamen suçu işleyenin ve mağdurun kim olduğuna, yani sosyal statüsüne bağlıydı. Elit birisi bir hayvan çaldığında sadece para cezası öderken, aynı suçu işleyen sıradan bir vatandaş çok daha ağır bir cezayla, hatta kölelikle bile cezalandırılabiliyordu. Adalet sınıfa göre işliyordu. Ama adaletsizlik bununla da bitmiyordu. Belki de Hitit hukukunun en tüyler ürpertici prensibiyle tanışın: toplu ceza. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir kişinin işlediği bir suçun bedelini bütün ailesinin, hatta masum çocuklarının bile canıyla ödeyebileceği anlamına geliyordu. Bu, kralın toplumu demir bir yumrukla kontrol etme aracıydı.
Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu bir an için gözünüzde canlandırın. Diyelim ki bir tapınak çobanısınız ve tanrılara kurban edilecek en iyi hayvan yerine biraz daha zayıf birini verdiniz. Eğer bu küçük hileniz ortaya çıkarsa sadece sizin değil karınızın ve çocuklarınızın da hayatı tehlikedeydi. Böyle bir toplumda yaşamanın getirdiği o sürekli korkuyu ve baskıyı bir düşünün. İşte şimdi bu ekonomik baskıyla hukuki adaletsizliği nasıl bir araya gelip imparatorluğun sosyal dokusunu içeriden yavaş yavaş parçalamaya başladığını göreceğiz. Ve bu dayanılmaz baskı, sistemin dışına itilmiş yepyeni bir sınıf yarattı. Habiru. Onlar belirli bir etnik grup değildi. Onlar sistemden kaçanlardı. Ezici borçlardan, adaletsizlikten bunalan çiftçiler, zanaatkarlar. Onlar kaçtıkça tarlalar boş kalıyor, üretim düşüyordu. Bu, sarayın ekonomik temellerini dinamitleyen sessiz bir isyandı. Bu, devleti içten içe çürüten bir kısır döngünün ta kendisiydi. Bakın nasıl işliyordu. Elitler daha fazla ürün istiyor, bu baskı altında ezilen çiftçiler borçlanıyordu. Borcunu ödeyemeyenler kaçıp habir olunca imparatorluk iş gücü kaybediyordu. Bu da kalan işçilerin üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor ve bu ölümcül döngü sınıf çatışmasını körükleyerek kendini besliyordu. Bu sosyal ve ekonomik baskı o kadar yoğundu ki toplumda paranoyaya varan bir kontrol takıntısı yaratmıştı. Şu inanılmaz ama gerçek yasaya bakın. Kralın yemeğinde tek bir kıl teli bulunursa sadece aşçı değil bütün ailesi idam edilebiliyordu. Ya da erkeklerin her gün tıraş olmak zorunda olması. Bütün bu kurallar her şeyin saf ve kontrol altında tutulması gerektiği fikrin bir yansımasıydı. Ama aslında bu aşırı kontrol, kontrolü kaybetmekte olduklarının en büyük işaretiydi. Ve şimdi tüm bu ipuçlarını birleştirelim. Bütün bu zayıflıkların, bütün bu çatlakların aynı anda su yüzeyine çıktığı o ana gidelim. Tam bir mükemmel fırtına anıydı bu. İmparatorluğun tüm kırılganlıklarının aynı anda test edildiği o an. İşte size çöküşün ölümcül formülü. Her şey birbiriyle bağlantılıydı. İklim değişikliğinin getirdiği kuraklık tarımı vurduğunda ortaya çıkan kıtlık sosyal isyanları körükledi. Dışarıdaki kaos ticaret yollarını kestiğinde sanayi durdu ve ekonomi çöktü. İçerideki sosyal çürüme ve adaletsizlikse halkı sistemden tamamen kopardı. Bu üçü bir araya geldiğinde en güçlü imparatorluk bile dayanamazdı. Sonun ne kadar hızlı geldiğine bir bakın. Her şey bir domino taşı gibiydi. Kuraklık başladı, bu kıtlığa yol açtı. Kıtlık sosyal huzursuzluğu tetikledi. Bu sırada bozulan ticaret yolları ekonomiyi felç etti ve sadece birkaç 10 yıl içinde o koskoca imparatorluk haritadan tamamen silindi. Ve işte Hititlerin bu 3000 yıl öncesinden gelen hikayesi bugün aslında bize bir ayna tutuyor. Küresel tedarik zincirlerine olan bağımlılığımız, iklim değişikliğinin yarattığı krizler, giderek artan sosyal eşitsizlikler. Bizim inşa ettiğimiz bu karmaşık modern dünya, Hititlerin dünyasından gerçekten daha mı sağlam temellere sahip, yoksa biz de farkında olmadan kendi mükemmel fırtınamıza doğru mu ilerliyoruz? Bu belki de tarihin bize sorduğu en önemli soru.